Mesela acaba? Olmadığını ispat. Demiştim. Uzaylı bunlar demiştim. Bak Kiva'dan yukarı çıkıyor bir tanesi uzaylıların. Buldum. Bak. Altın buldum. Cedar State Park'ın müzesindeyiz. İlk defa Amerika'da gerçekten tarih görüyoruz diyebilirim ben size. Kızılderililerin tarihi ve geçmiş oldukça eski tarihleri de var. Hatta şu anda önümde bir tane 13 bin yıllık bir okucu görünüyor. Şu. Baştaki büyük olan geyik, onun yanındaki iki tane de koyun kemiğinden yapılmış. Bir parçanın toprağın içinde bulunuşu, ondan sonra çantanın içine yerleştirilip müzeye gelmek üzereyken artık müzede. Bulunan duvar resimleri resim haline getirilmiş burada olduğu yerden anlamadığı için. Bulunduğu yerdeki fotoğrafları koymuşlar, onları buraya getiremedikleri için. Bazılarından replikalarını yapmışlar. Ben hala bu kadar düzgün resim çizebilen adamların İnsanları böyle tuhaf çizmelerinde bir gariplik olduğunu düşünüyorum. Bak bunlar işte insan gibi çizmişler. Kolları, bacakları var ama yanında küçük insanlar var. Bunlar niye daha büyükler? Hatta şunun içinde başka bir insan var. Peki bence bunlar uzaylı, sizce ne? Taktım bizim hatun uzaylı. Taktım vallahi uzaylıları. Niye insana benzemiyor bunlar? Baksana şunlara. Niye insana benzemiyor? Uzaylı. Hiç insana benzemiyorlar. Ya ben bunlar uzaylılar diyorum, kimse bana inanmıyor. Şunun ne olduğunu bana biri söyleyebilir mi? Antenleri olan, küpeleri olan, yuvarlak gövdeli tuhaf yaratık. Ya da şunlara bir bakın. Bu şekiller sizce ne? Bu insanlardaki şekiller ne bunlar? Tamam ya uzaylı ya tamam. Tamam, teşekkür ederim. Aynı şey, Ama buraya ilkel uzaylılar gelmiş. Uzaylılar gelmiş tamam. Evet. Ya da bunları ilkel bırakalım. Öbür taraftakilere birazcık bir şeyler öğretelim. Bakalım aradaki fark ne olacak demişler. Öbürleri gelip bunları yemiş. Bak buradakiler uzaylı değil, görüyor musun? Bak bu normal bir adam çizmişler buraya. İşte kolu var, bacağı var falan. Bir yere girdiğiniz zaman arkeolojik bir kazıya en alttaki kırmızı alan Milattan önce 6500 ile 1200 yılları arası. Biraz daha üzerindeki bej alan milattan önce 500-750 yılları arası. Yavaş yavaş yukarıya doğru geliyor. Milattan önce 1100'ler. Sonra günümüz 1600-1950 ve tam günümüz görüyorsunuz çöpler, kutular, şişeler. Tuz bulmuşlar. Bir kumaş parçasına sarılı. Ya da değil diye burada hemen aynı zamanda aynı teknoloji var. Ondan eski almış başını gitmiş. Burada ne olmuş da olmuş bilmiyorum. Bizim ilk çağ, orta çağ, Tunç çağı, demir çağı diye adlandırdığımız çağlar var ya, onlar da burada bunları sepet yapıcıları 2, milattan önce 500, sepet yapıcıları 3, ondan sonra Pueblo 1, Pueblo 2, Pueblo 3 ve şu andaki günümüzdeki zaman 2000 olarak adlandırıyorlar. Yani milattan önce 1500'lü yıllarda yapılan işler bunlar. Bu tür sandaletler, o kuşları ve buraya geliyoruz. Milattan önce 500-750 yılları arası. Burası milattan önce 750-900 yıllar arası. Sonra 1150-1300 yıllar arasında yapılan şeyler bunlar. Bu hindi tüyünden yapılmış bir battaniye. Bu da aslında hindi tüyü bir battaniyeymiş. Onun aynısıymış aslında şuradakinin. Ve yapılış yöntemi de aynıymış. Araları iplerin etrafına, o boncukların arasında hindilerin tüyleri sıkıştırılıyormuş. Ama böcekler bunun üzerindeki tüylerin tamamını yedikleri için tüyleri artık biz göremiyoruz. Sadece kalıntıları kalmış, onlar görüyorlar. Ve minyatürler. Bunların belki çocuklar için yapılmış oyuncaklar veya çocukların büyüklerden özenerek yaptığı şeyler olabileceği düşünülüyor. Burası çevrede bulunan tarihi yerlerin
inceleme alanı gibi düşünebilirsiniz. Yani şu pencereden baktığımızda gördüğümüz alanın altında bir sürü köy ve yaşam alanı varmış aslında. Ama sadece onlar birkaç tanesini çıkartmışlar insanlar gezsinler diye. 1075. Yani bir Malazgirt Zaferi'nden bir yıl sonra. Daha yeni Çatalhöyük günleri yaşanıyor. Dikdörtgen evler yapılıyor. Evlere çatıdan giriş çıkışlar var. Bu arada buradaki müze aynı zamanda bir bilim merkezi olarak çalışıyormuş. Civardan toplanan her şeyi bu müzeye getiriyorlar ve burada yıllarına göre işte bakımları yapılıyor, yıllara ayırt ediliyor, analizleri yapılıyor ve saklanıyormuş. Bu parça müzenin en kıymetli parçası. Üzerindeki makav denen Meksika'ya özel bir papağanın tüyleri. Onlardan yapılmış değişik bir örgü tekniğiyle yapılmış. Renkler papağan tüyü olduğu için çok aşırı parlak ve güzel. Bir miktar sincap derisi ve tüyü de kullanılmış ve hala metal yok. Orada bıçaklar var. Tabaklar var. Tabak yapmayı öğrenmişler ama tahtadan tabak yapıyorlar ve bıçakların uçları taş. Bakın taş bıçaklar. Milattan sonra 1150 yılları. Bir şekilde demiri kullanmayı öğrenememişler. Hala da buğdaylar taşlarla elle eziliyor. Bakır. Bakır bir çam bulundu. Sonunda bir metal gördük. Bu karşımızda gördüğünüz aslında bir takvim. Dönüşlü bir takvim. Bunun sadece 2 dönüşü var. Bazılarında 19 dönüş oluyormuş. Çünkü 18.6 yılda bir ay tam ilk haline geliyormuş dönüş olarak. Işığın bunun üzerinde verdiği tepkilere bakarak yılın hangi zamanında olduklarını, ayın hangi zamanında olduklarını kesin olarak söyleyebiliyorlarmış. Üzerinde deliklerle yapılmış işaretler, şekiller var. Ve bu şekiller güneşin ışıklarıyla kenara yansımalar yapıyorlar. Mesela şuradaki ışığın üzerine bu noktaların günün belli bir saatinde yansıması orada size ne zaman olduğunu gösteriyor. Oo, çok iyi ya. Işık bazen öyle bir noktaya geliyor ki şu ışık tam olarak şuradaki karşıdaki insanın üzerindeki şeklin üstüne vurabiliyor bak. Şu anda yansıma burada. Ama belli bir zamanda ve ışık düzeninde tam onun üzerinde oluyor. Veya işte oradaki ışığın atıyorum burada belli bir noktaya yansıması işte keçilerin gelme zamanı, ayıların gelme zamanı ya da başka bir şeylerin gelme zamanını gösteriyor. Kızılderililerin yaşadığı bu evlere kiva deniyormuş. Kivalar da tepeden girilen yerler. Ve şimdi biz de bir tane kivaya yukarıdan ineceğiz. Haluk cengaverlik yapıyor ve önce o inecek. Kıtalıklar arasında yaklaşık 10 yıl var. Evet. Evet. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Dairesel bir kivanın içindeyiz şu anda. Boncukluhöyük'teki dairesel yapılı evin içinde gibi hissediyorum kendimi. Evet, aynı yapı burada da var. Ama sadece aralarında 10 bin yıl var. Kesinlikle. Sadece 10 bin yıl var. Onlar 10 bin yıl sonra yapılmış. Belki de oradaki insanların bir kısmı o dönemde yürüyerek buraya geldiler. Daha kıtalar kapalıyken. Ama buradakiler asla gelişemediler. Oradakiler yavaş yavaş kendilerini geliştirdiler. Bence o Çatalhöyük'teki yaşayanlarla bunlar aynılar. Zaten genetik olarak bakıldıklarında DNA'larında aynı şeyler görünüyormuş. Bence oraya uzaylılar indi. Bu grup korktu ve kaçtı. Ve o kadar çok kaçtılar ki bütün karaları atlayıp Amerika'ya kadar geldiler. Ve ne elde o olarak kaldılar. Atlantik Okyanusu'ndan nasıl geçtiler? Kızılderililerin orijinini Avrupa'nın üzerinden o Grönland'dan kıtalardan tam olarak ayrılmadan orada bir bağlantı varken oradan geldiklerini söylüyorlar Amerika'ya. Belki de o zaman gerçekten onlardan korktular. Onlar buraya geldiler. Öbürleri orada kaldılar. Onlardan öğrendikleriyle işte tunç yapmayı öğrendiler. Demiri çıkartmayı öğrendiler. Metalleri öğrendiler. Niye geldiklerinde mi çizdiler? İşte niye kaçtıklarını anlatmak için resimlerle bunları duvarlara çizdiler. Şöyle bir şeyler gelmişti. Biz kaçtık onlardan korktuk dediler. Mesela acaba? Olmadığını ispat. Arkeolojide birileri bir şey senaryo yazıyor. Aksi ispatlanmadığı sürece o senaryo geçerli oluyor. Peki. Ya arkadaşlardan rica ettik bir susun 10 dakika gidin kahve içinde gelin diye. Kabul ettiler, kapatıyorlar çünkü bildiğiniz düşüncelerimizi duyamamaya başladık artık. İkisi birer taraftan çalışıyorlardı burada. Burası bu köyün yerleşim alanlarından bir tanesi, görüyorsunuz işte odalar var, evlerin arasında geçiş var. Bir tanesinin içine girdik çatıdan. Burada insanlar milattan sonra 750 ile 1300 yıllar arasında yaşamışlar. İlk bu evleri kurmuşlar ve 950 yılına kadar yaklaşık 125 sene kadar burada yaşamışlar. Onlar buradan gittikten bir süre sonra yeni bir grup insan gelmiş. Onların hazır burada boş bıraktıkları yerlere ve onlar da 1125 yılına kadar yaşamışlar ve onlar da gitmişler. Ondan sonra çok uzun bir zaman burada yerleşim olmamış. Yerleşim olmayınca da zaten zaman içerisinde
Bu şekilde gördüğünüz gibi toprak her yeri örtmüş, evlerin üstlerini örtmüş. Burada sadece bir tek binayı şu anda açığa çıkartmışlar. Orada çalışan iki arkadaşı da görüyorsunuz. Onlar da Kızılderili. Burada insanlar hala burada yaşayan, bir zamanlar burada yaşayan insanların torunları, çocukları ve hala aynı gelenekleri sürdürüyoruz. Aynı yaşantıları yaşıyoruz biz. Ve onların ruhlarının huzur bulmasını istiyoruz diyerek buraların kazılmasına izin vermemişler. Zaten buradaki bilim adamları da buraların kazıldığı zaman, açığa çıkarıldığı zaman güneşin altında bozulacağını ve zaman içerisinde yok olacağını, gelecek nesillere hiçbir şey bırakılamayacağını düşünüyorlar. Şu anda sadece arada bir üniversitelerin arkeoloji bölümlerindeki öğrencilerin gelip çok ufak kazılar yapmalarına izin veriyorlarmış. Biz demin o merdivenlerden çıktık ama gördüğünüz gibi aslında merdivenlerin orijinalleri böyle. Şu anda bu kırılmasın, yıkılmasın diye alttan demirlerle sabitlemişler bunu. Ama bu basamaklar artık ne kadar inceydilerse onları taşıyormuş. Ben bazen keçeden bir şeyler yapıyorum. Burada da keçeden ürünler gördüm. Hem de dükkanda satıyorlar. Yollasam satarlar mı acaba? 50 dolara, 40 dolara bunlar. Bunlar benim için çocuk oyuncağı. Yapayım, yollayayım, satsınlar. Demiştim. Uzaylı bunlar demiştim. Bak, Kiva'dan yukarı çıkıyor bir tanesi uzaylıların. Bu da başka bir tanesi. Bu Glen Canyon'da bir tane kayanın üzerindeki bir resimden alınmış. Kiva'nın içinden çıkan antenli bir insan figürü. Navajo Twins, Navajo ikizleri. Yolda geçerken her yerde böyle şeyler çıkabiliyor karşınıza. Amerika'da Utah'tayız diye kime söylesek o Mormonların orada mısınız diyorlar bize. Biz ilk geldiğimizde Mormonlar ne ki diyorduk. Mormonlar burada bir din aslında. 1830'lar civarında falan Joseph Smith diye bir adam çıkmış ve demiş ki çocukken Tanrı'yı gördüm. İsa ve Tanrı'yı görmüş bir yerde. Onlar bana dediler ki bu dini yapacaksın ve oturmuş bir tane kitap yazmış. Kiliseleri varsa, Hristiyan olduklarını söylüyorlarsa da tamamen farklı bir dindeler. Hiçbir şekilde alkol, kola, kahve içmiyorlar, sigara içmiyorlar. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz, onlar hakkında duyduğumuz detaylar var. Mesela 18 yaşında dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyorlar Mission adı altında ve orada dinleri yaymaya çalışıyorlar. Çok erken evleniyorlar. Mormonlar hakkında en çok söylenen şey erkeklerin çok eşlilikle hayatlarına devam ettikleri. Neyse sonuç olarak farklı bir dini yaymaya çalıştıkları için bulundukları yerlerden artık istenmemişler. Gitmeleri gerekmiş. John Smith gene bana Allah'tan vahiy geldi demiş. Şuraya gitmemiz gerekiyor deyip insanları Utah'ın iç taraflarından şu anda bulunduğumuz bölgeye doğru gitmeleri gerektiğini söylemiş. Christmas'a 6 hafta kala yola çıkmışlar. Christmas'ı bu yeni yerde kutlayacaklar ve çok mutlu olacaklar diye düşünürlerken yolda karşılarına kocaman kayalar çıkmış. Sırf onların üzerinde bir yol açmaları 6 hafta sürmüş. Arkasından oradan aşağı inmişler, tamamen çölün içine düşmüşler. Çölün içinde yol almışlar. Tekrar oradan çıkmak için yine kayalar karşılarına çıkmış. Onları tırmanmaları sürmüş ve 6 aylık bir yolculuğun sonunda sefilliğin içinde başka yerlerden gelen insanlarla da buluşarak şu anda bulunduğumuz yere, neydi buranın adı?
Bluff'a gelmişler ve burada yepyeni bir hayat kurmuşlar kendilerine. Vagon dedikleri karavanın aslında ilk hali olan atlı arabalarla ve buraya gelmişler. Şu anda bulunduğumuz köyü kurmuşlar. Burası artık tarihi bir köy olarak nitelendiriliyor ve biz de sizinle birlikte gezeceğiz bunu. 6 Nisan 1880'de Bluff dedikleri bu noktaya ulaşmaya başarmışlar ve herkes kendisine böyle bu meydanın içinde bir kabin yapmış. Şu anda biz Meeting House dedikleri toplantı salonundayız. Bu da o zamanlardan kalma bir yer. Gördüğünüz gibi bulabildikleri etraftan tahtalarla, ağaçlarla kendilerine bir yer yapmışlar. Bir de toplantı salonu yapmışlar. Aslında bu toplantı salonu bir bakıma da kilise de denebilir. Ve işte kabinlerin olduğu yere geldik. Bunlar ilk geldiklerinde o küçücük şeylerde yaşadıktan sonra hadi kabinlerimizi kuralım bir ortalığa yerleşelim dedikleri yerler. Daha sonra evlerini yapmışlar tabii ki. Burası Perkins ailesinin kabini. Böyle kapıya geliyoruz. İngilizceye basıyoruz. Sarah Williams, at age 19, came along to help Ben and her sister Marianne with their children. To quote from her journal, "Imagine my surprise and indignation when about 6 miles out from Cedar City, I had the lines put in my hands and was told that was my team and wagon to drive, an experience I had never had before." Sarah ve Ben çiftinin burada yaşayan 9 tane kızları ve 1 tane oğulları olmuş. Oğlan arkada yukarıda duran. Öndekiler kızlar. Ve burası onların ilk yaşadıkları yermiş. Daha sonra daha büyük bir ev yapmışlar. Buradaki eşyaların tamamı onların çocukları, torunları tarafından buraya bağışlanıp dekore edilmiş. Burada yaşamışlar yani bu evde ilk geldiklerinde. Ama sonra yaptıkları ev burasıymış. Kabinde sadece içinde uyumak için. Ve yemek pişirmek ve ısınmak için. Dekorasyonlarını genelde ailelerin daha sonraki nesil çocukları yapmışlar. 80 araba, 260 kişi, 1000 sığır. Bu yatak o zorlu yolculukta, kayaların arasındaki delik dedikleri yolculukta onlarla beraber arabanın içine gelmiş. Atları bağladıkları şeyi taktıkları yer. Burada bir girişte bir yer var. Hayvanlarını koydukları alan ama artık tellerle tutturulmuş, zor duruyor ayakta buralar. O ütü masaları bile var o dönemde. Burada bir tane ütüleri, ve ütü masaları, yatakları. Ve Mormonların en büyük özelliği mümkün olduğunca çok çocuk yapın, çok çoğalın. Gördüğünüz gibi bu çiftinde 2, 4, 6, 8 tane çocuk şu anda görünüyor. Kadın buraya geldiğinde 2 tane kızı varmış bu yolda getirdiği. Biri 1,5 yaşında, biri 3 yaşında şu en arkadakiler. Ondan sonra 6 çocuk daha doğurmuş. Ama bu 6 çocuktan sonra 40 yaşında ölmüş. O öldükten zaten 9 gün sonra da bebeği ölmüş. Bir zamanlar burada bu ailenin çocuklarının kahkahaları, üzüntüleri ve mutlulukları vardı. Yeni bir yaşam kurma çabaları vardı. Bu duvarlar onların sesleriyle çınlıyordu. Burada şimdi bir kuyu var ama ilk geldikleri zamanlarda San Juan nehrinden çekiyorlarmış suyu. Su o kadar çamurluymuş ki akşamdan küllerle beraber suyu dinlenmeye bırakıyorlarmış ki sabahleyin su dinlenmiş oluyor ve o suyu kullanıyorlarmış. Ama sonra artık kuyular açılmaya başlamış. Çok da derin değilmiş. Kaç metreymiş? 6 metre. 5-6 metre derinlikten artık temiz su çıkartmaya başlamışlar ve onları içmeye başlamışlar. Bunun için de 6 ay yaşamışlar. Bir de bize diyorsunuz ki hominin içinde nasıl yaşıyorsunuz siz? Adam bunun içinde yaşamış 6 ay. Çoluğuyla, çocuğuyla, kalabalık ailesiyle. İçeriden çıkan tahtayı öylece bırakmış, oturmalık yer yapmış burada. Oo, bunlarda daha fazla şey var. Bir tane gardırop ve yine çift kişilik bir yatak. Ama hepsinde yatak var farkındaysanız. Şeyde yatmıyorlar, yer yataklarında değil. Beşik çok güzelmiş bu arada. Soba. Açılır kapanır masa. Yer sofrası da yok bunlarda. Masalarda yiyorlar yemekleri. Bak sen. Dikiş makineleri. Kayadaki delikten gelenlerden bir tanesi Lucinda Pace 100. yıl yaşını kutladığında bu mendili kendisi yapmış. Ve buradan çıkınca Bartonların demirci dükkanına geliyoruz. Demirci dükkanında her türlü tarım aleti yapılır. Demirin olmazsa olması zaten atların nallanması gerekiyor. At nalları için gerekiyor her şeyden önce. Fired again at Amstrad and hitting him in the head, mortally wounded him. He survived hearing shots. Ya şunlardaki işçiliğe bakar mısınız? Çocuklar için yaptıkları bu küçücük şeyleri nasıl dantellemişler, süslemişler, püslemişler. Oy oy oy. Oyuncak bebek için mama sandalyesi.
Bebeğin de yüzü kaşı gözü yok. Boyayarak yapılmış. Kollar makaradan. Eller böyle tahtadan bir şeyler. Ve 3 karısının da fotoğrafı var burada adamın. 3 tane karısı varmış. İlk karısı, ikinci karısı ve üçüncü karısı. Çocukların oyuncaklarını beraberlerine getirmiş olmaları çok güzel. Ve o zamanlar fırında muffin pişirmek için kalıplar. Aa, burası okul. Okula geldik. İşte yazboz tahtaları, defter yok. Onun üzerine yazıp siliyorlar. Duvarda da tahta yok. Herkesin kendi eşyalarını koyduğu bir alan. Kaykay var arkanda. Tahtadan yapılmış. Aa, çok enteresan. Evlenme günleri. Çocuk bunlar daha ya. Bu da yolda durdukları yerde beklemelerdeyken vagonun hali. Yemek yaptıkları kocaman bir kazan. Atlar dinlenmede. Çamaşır yıkama tahtaları, varilleri, bunlar hep vagonun içinden çıkıyor. Ve bir minik karavan aslında. Karavan mutfağı gibi düşünün bunu. İçinde her türlü tahıllarını, bakliyatlarını, mutfak eşyalarını koydukları yer. Bunu içeride taşıyıp kamp yaptıkları yerde dışarıya alıyorlar. Ayaklarıyla beraber. Böylece tezgahı da olan bir mutfakları oluyor. Çamaşırlar yıkanmış, asılmış. Bunun içinde de işte yatabilecekleri düz bir alan. Bir soba kurmuşlar. Soğuk havalarda içinde yatıp ısınabilmek için. Gaz lambaları var. Bak, kahve değirmeni. Un eleği. Çok enteresan. Onu elemek için böyle bir şey kullanıyorlarmış. Şunun ne olduğu hakkında bir fikri olan varsa bize yorum yapabilir mi? Apple peeler'mış şu da, gördün mü? Elma soyucu. O zaman çok elma yetiştiriyorlardı. Demek ki elmalarla bir şeyler yapıyorlardı. O yüzden soymak zor geliyordu. Kenarını makasla yapmışlar. Eyüp yukarıdan onu dolduruyor dolabı. Bir şekilde buradan görüyor ne kadar olduğunu herhalde. Şuradan da aşağıdan açıp alıyor. Bu da un elekleri. Benim de öbür tarafta büyüğünü görmüştüm. Bu da küçüğü. Unu elemek için böyle böyle kullanıyorlar. Sütü koy, çevir 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 çevir, tereyağı olsun. Oyuncak vagon. Frenleri bile çalışıyor. Şu şekilde çektiğiniz zaman frenler asılıyor ve durduruyorlar arabayı. Aa, burada altın aracılığı yapıyorlar. Ben de yapmak istiyorum. Seni bulunca tek şey ama altın aramak. Çok sabırsızsın çünkü. Buldum. Bak. Altın buldum. İşte bir tane daha. Bak, 2 tane altınım oldu. Ne yapıyorsun sana? Devir değirmenin çalışma prensibi. Kovalar aşağı inince suya doluyor. Yukarıdan boşaltıyorlar. O su da işte oradan yukarıdan aşağıya, o demin bizim altın aradığımız yere gidiyor. Hey, Kızılderili çadırları. Ute yerlilerinin çadırındayız şu anda. İşte bir Kızılderili yerlisinin evi. Ortada ateş. Yukarısı zaten boş olduğu için oradan ateşin dumanı gidiyor ama kışın ne yapıyorlardı bilmiyorum. Kışın belki de sıcak yerlere gidiyorlardı. Yakaladıkları her türlü hayvanın kürkünü kullanıyorlar. Bunlar küçük hayvanların kürkleri. Navajo yerlilerinin bir evi. Navajo yerlileri. Onlar biraz daha yerleşikler ve yine bir çadır aslında, bir nevi bir çadır. Belki kışın işte böyle yaşıyorlardı. Tahtadan yukarıya doğru çadırlaştırarak yapılmış bir ev. Ortada sobası. Bebeklerini bu şekilde taşıyorlarmış. O resimde de öyle görünüyor ya. Çok enteresan bir bebek şeyi var. Kundaklama şekilleri ve atlarında, arabalarında yolda giderken taşıdıkları şekil bu. Bağlayarak. Sence bunun için? Başını korumak için. Neden korumak için? Üstüne mesela yolda giderken güneş şey yapabilir. Gelebilir, oraya bez örtebilirler komple aşağı kadar. Ne? Bir şekilde düşerse bu onu korusun. O da mümkün. Kafası değmesin. Bebek zaten sıkı sıkı bağlı olduğu için düştüğünde bir yerine bir şey olma ihtimali yok. Bir tek kafasında o koruyor. Olabilir.